Smeagol'un evinden herkese merhabalar. Yeni video POV Collectibles'dayız. Collectibles'dayız hatta. Bir de telaffuz edebilse harika olacaktı. POV Collectibles'dayız. Anladım. Aslında POV The Hero in Yours. Değil mi? Evet. Tabii. Instagram hesabı evet. POV Collectibles. Doğru. POV The Hero in You. Şimdi düzelttik konuyu. Aynen. Hoş geldin. Borga bizi misafir etmeyi kabul etti. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz ona da. İstanbul'daki üçlüyü bu şekilde tamamlıyoruz. Üç slasher'ler bu şekilde bu videoyla beraber kanalıma gelmiş oluyor. Mutlu muyuz? Oldukça mutluyuz. Şimdi detaylarını göreceğiz. Borga'nın efsane bir dükkanı var. Teşekkür ederim. Çok İnanılmaz abi. Yani, çok sağ ol. Teşekkür ederim. hani farklı, çok farklı, çok farklı. Genelde premium yani üst klas, A klas, A plus hatta ürünler var. İnanılmaz life size büstler ki bunların hepsini göreceksiniz. Hepsini detaylı çektim. Uzun bir video olacağını düşünüyorum. Rahat rahat seyredeceksiniz. Prime One'ın inanılmaz ürünleri burada. İşte arkada Savaş Tanrımız, Red Sonja'dan Star Wars'a, Batman'den Lord of the Rings'in parçalarına kadar her şey var. Vakit geçirmeden, kendisini de çok bekletmeden hızlı bir giriş yapıyorum. Abi merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ayağına sağlık. Sağ ol, teşekkür ederim. Uzun bir süreç oldu ama sonunda oldu. Evet. En sonunda bizim şeylerden. Bayağı bir uğraş sonunda oldu. Evet. Çok sözleştik. Hep birimizin işi çıktı, bir şeyler oldu. Bu bölümü yapmaya kalktık. Evet. Öyle çıktı başımıza. Efsanedir. Her işte bir ayı vardır. Burayı göremeyecektik daha önce gelseydik. Evet. O açıdan da 10 numara böyle güzel bir köşemiz var. Mutlu köşe. Ben hemen sana ilk soruyu sorayım. Tabii. Niye Paul the Hero in You? Abi niye POV The Hero in You? Aslında şöyle oldu. İşte biz 2013 Eylül 15'te açtık ondan sonra. Fakat bundan önce 6 ay boyunca onun üzerinde çalıştık. Yani o zaman bir ortağım var. Tek başımayım ama yer olarak da aslında yarıda şeyini yapmayayım ama şimdi çok isim aradı. Bu arada kurumsal klinikte de çalıştık o sırada. Kurumsal klinik de bize birkaç tane isim üretti tabii ki. Fakat bir gün konuşurken Yiğit'le mesajlaşıyoruz o sırada böyle. Ya o kadar heyecanlıyız ki isim ne olmalı falan. O bir şey söylüyor, ben bir şey işte kurumsal bir şey oluyor falan bilmem ne derken eskiden ben restoran işi yapıyordum biliyorsun. Orada bir gün böyle çok iyi hatırlıyorum. Akşamüstü böyle oturmuşum böyle tam böyle Yiğit'le böyle mesajlaşırken dedim ki POV dedim, ne diyorsun dedim. Böyle gerçekten öyle oldu. Böyle dedi ki oğlum süper falan dedi. Gerçekten mi falan dedim ben böyle. Oğlum dedi kesin POV olsun falan böyle. Ondan sonra emin miyiz falan bilmem ne. Neyse kurumsala da biz bunu da sunduk. Dedik ki yani buna çok kafamız yatıyor. Onlar da üretiyorlar. Ama o dengede çok ikimizin de kafasına yattığı için, Yiğit de çok heyecanlandığı için ben de tabii POV'da yürüsün istedik bir anda. The Hero in You kurumsal kimlik altına ekledi. O bizden çıkma değil. Yani şey oldu, o zaman dediler ki bir alt şeyi olsun, isim şeyi olsun, onu tamamlayalım dediler. Onun üzerine çalıştılar. The Hero in You onları eklediler. Onlar da ekledikten sonra logo çalışması falan da yaptık o sıra. Gözümüzde canlandırdık. Aynı zamanda çünkü iç mimarlık ofisiyle de çalışıyorduk biz. Kendi kendimize yapmıyorduk. Onları birleştirip işte buranın renk uyumu falan, tabii mağaza çok değişti bu 7 sene içerisinde görmediği, 7 senede 7 tadilat görmüş bir mağaza aslında burası. Büyüdü, küçüldü falandı filandı. Neyse o şeydeyken en sonunda ona karar verdik. Memnunuz da, okuması kolay. Evet. Aslında POV tabii ki yani şey olarak ama tabii bizim şeyimizde biraz POV olarak geçiyor. Dilimiz böyle o şey diyor, benim için de öyle yani ama tabii ki baktığın zaman dışarıdan POV gibi oluyor. Çok da memnunuz yani. O açıdan şey değil, hem Türkçe hem İngilizceye gidebiliyor yani. Evet. İngilizler de aldılar, daha doğrusu yani yabancılar da aldılar. Hani biz de iyi kötü biliyoruz nereye geldiğini. Şey oluyoruz yani. Onun için öyle devam ediyor. İyi ki de böyle olmuş. Bu arada çizgi romanların birçoğunda gördüğünüz efekttir biliyorsunuz, o böyle yıldırımlar çakar, o yumruk atma efekti net hani evet, bu konuda. Prisoner of War'un açılımı değil aslında Evet, yani. O şeyden gelmiş. Aynen öyle. O değil yani Evet. olay. Savaş esiri olarak kullanılıyor yani, tamamen yumruk bazı çizgi romanla yani. Batman, Superman onlarda Tabii çok onlarda şey de var, bir de
Stanley'nin aslında Pow Entertainment diye Evet, bir şeyi var. ayrıca. Bir firması var. Ondan dolayı da zaten Pow'un şeyi The Hero in You olmak zorunda oldu. Evet. Bir şeyi vardı. Yok bence çok güzel. Yani o catchy dedikleri o yakalayan Evet. bir isim. Aynen. Akılda kalır yani. Evet, Hiç evet. sıkıntı yaşamazsın. Aldı. W bu arada bize de çok yakın artık hani bayağı hayatımıza girdi. V gibi Evet. o telaffuzun rahatlığı da o konuda haklısın. Peki niye bu semt? Abi niye bu semt? Çünkü ben doğma büyüme buralıyım bu arada. Bağdat Caddesi. 40 senedir burada yaşıyorum. Ve caddede yaşıyorum. Nedir o? Dediğim gibi burayı da mağaza seçiminin de isim seçimi gibi o 6 ay boyunca araştırdım. Özellikle ben çok üzerine düştüm. Yani her gün böyle yol yapıp gel git. Ama şöyle bir şey var. Bu mağaza, bu yer ilk baktığım yer. Gerçekten çok değişik bir şekilde. Olay, o sırada burada bir steakhouse gibi bir yer vardı. Geliyordum buraya, çaprazda apartmanın oradan buraya kesiyordum. Yani gerçekten sapık gibi ya. Yani yanlış anlarsak CKM'nin içine giriyorum, sinema katından aşağıya bakıyorum. Boş zamanlarında falan. Başka mağazalar bakıyorum, döndüm, dolaştım. Herhalde bir 30 mağaza falan eledim. En son buraya karar verdik. Yaparız biz burayı, burası uyuyor, yüksek tavan, yeni apartmanın altı, eskiye girmeyelim falan filan derken CKM o zaman etkili. Tabii işte bu raddeye gelmemişti o sırada. Yani biz ilk açtığımız zaman hani hafif bir çizgi roman şeyimiz vardı. Ürünlere çok hakim değildik. Bu kadar çok ürün yoktu. Bu kadar büyük ürüne doğru yürüyeceğimizi bilmiyorduk. Yani işin nereye gideceğini de aslında tam olarak bilmiyorduk ama baktık ki uyuyor falan. Buranın da, bu mağazanın da, dükkanın da mal sahibini ben tanıyorum. Bizim eski kafeden de müşterimizdir kendisi. Söyledim, o sırada bunlar çıkıyorlar. Geldim buraya, o şey gibi gelip burada kolaçan ettiğim şeyin sebebini söylüyorum. Çünkü bir şey vardı, bir hava parası durumu vardı. Neyse geldik buraya, oturduk, mal sahibi falan. O gün de, o zaman da burayı işleten beyefendi. Oturduk böyle, iyi peki dedik. Yani tamam çıkıyoruz falan. Adam bana böyle ben sizi bir yerden tanıyorum. Diyemedim ki her gün görüyorsun beni. Şu köşedeki var. Böyle dur, bak, oradan bak. Siz ben tanıyor muyum falan? Yok tanıyamazsınız yani, ben burada değilim falan dedik böyle. Ondan sonra yani aslında lokasyon olarak bir de şeyi var tabii burası. Burası bir arka sokak ama bir şey değil, yani ara sokak değil burası. Yani değil, evet. Kateotu Sanat Kültür Merkezi'nin olması zaten bir etkili sinemanın olması. Ve de yani hani girince böyle böyle bir paralel bir yer burası. Yürüyerek iniyorsun, bir paralelde oluyorsun. Onun için böyle bu şeyde buraya bakın. Yani Erenköy Şaşkın Bakkal tarafları da aslında tabii güzel ama ona uygun o zamanlarda şimdiki gibi değildi. Şimdi ara sokaklara çok mağazalar açılıyor, kafeler falan açılıyor ama tabii ki o zaman böyle değildi bu iş. Ondan dolayı seçimimizi buradan yana kullandık. Bu aslında evet ara sokak gibi gözüken ana sokak tadında bir yer. Yani öyle biraz değişik bir şey var. Çünkü arabasız da yürüyerek inebildiği için buraya hem arabayla gelebiliyorsun bir taraftan hem yürüyerek gelebiliyorsun. Onun için o şeyde bir daha böyle tam böyle bir arka sokakmış gibi oluyor. Tabii biz o sıra CKM'yi çok da etkili olarak görüyorduk bu iş için. Sinema çok kuvvetliydi çünkü o dönemde. Şimdi değil, eskisi gibi değil. Yani bu IMAX'ler çıktıktan sonra burası tabii düştü biraz daha şeyi. Ama o sıra çok yoğundu. Yani ben hatırlıyorum, kapatıp çıkamıyorduk bu mağazayı. Çünkü her sinema çıkışında mağazaya 30-40 kişi geliyor. Kapının önünde görev falan yapıyorduk. O tip şeyler vardı. Ondan sonra da öyle devam etti yani. Evet, şu an CKM o eski zamandaki gibi değil. Yani bir de tabii şimdiki pandemiden dolayı da zaten çok fazla bir insan da yok. Peki niye bu sektör? Abi niye bu sektör? Abi çok seviyorum. Yani tam biraz şey gibi oluyor ama şöyle çok seviyorum. Küçüklüğümden beri çok çizgi roman okuyorum. Yani küçüklüğümden beri çizgi film, çizgi roman bayılırım. Gerçekten. Yani annemden para alırdım caddede. Eski bizim bu sigara satan şeyler vardır ya. Orada böyle çizgi romanlar oldu falan, koşarları alırdım falan. Ve siyah beyazları alıp boyardım ben. Renklerine göre içlerini boyardım böyle. Kaç sayfa boyardım tam hatırlayamam. Onların hepsi kalmış, keşke kalmasaydı ama böyle o Marvel'ları, DC falan baya evde birkaç bir şey buldum ama çok böyle onunla büyüdüm. Yani bunun içinde tabii He-Man'ler falan da ayrı bir şeydi ama o zaman da böyle bununla çok böyle haşır neşir olduğum şey hep hayatımdaydı. Ve bunu ben burayı açarken hep arkadaşlarım bana önceden tanıyanlar
Oğlum tam işini bulmuşsun. Zaten sen hep bunlarla yaşıyordun falan diyorlardı. Ben mesela farkında değildim onu. Yani aslında bir anda figür şeyi, ben böyle çok eski bir koleksiyoner değilim bu arada. Yanlış anlaşılmasın yani. Şu an olabildiğince hakim bir şey. Çok kovalıyorum çünkü yani çok üstüne düştüğüm için benden çok daha tabii hakim olan insanlar olabilir. Vardır zaten ama çok heves ederek yaptım. Çünkü onun bu figürlerin geliştiğini görmek, işte onları getirip insanların almasını sağlamak inanılmaz bir haz veriyor. Anladım. Geldiği noktayı İnanılmaz bir haz. Ben inanamıyorum yani. Yani seçip getirdiğin ürünü, gelen ürünü, o sen de aynı şeyi paylaşıyorsun ya. Yani karşındaki paylaşıyor. Abi onu mutlu ayrıldığınız zaman, bundan çıktığı zaman o kadar mutlu oluyor ki ya, müthiş bir şey ya. Müthiş bir ürün. Yani zaten hobiye dönmüştü. Çok eski koleksiyon olmasam zaten hobim de. Ama o sırada o kadar hızlı bir şekilde iş haline döndü ki benim için. Ve dört elde sarıldım abi, hiç bırakamadım. Yani ki Türkiye'de çok zor yapmak bu işi. Evet. Çok yani eksi taraflarımız var. Ama ne olursa olsun üzerine durmadan gidiyorum. Gitmek de istiyorum. İnşallah da yani gidebildiğimizin en iyisine gideriz. Hiç de bitmez. Kimse de mahrum kalmaz bunlardan. Bakalım. Öyle yani. Anladım. Teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Sağ ol. Bölüm 1 burada bitiyor. Arada dükkanda gezeceksiniz. İkinci bölümü çok kısa süre sonra sizinle olacak.